Ateşi doğada doğal yollarla nasıl yakabiliriz? Veya doğada başımıza çok olumsuz durumlar geldi ve büyük bir fırtınanın içinde kaldık. Sırılsıklam olduk, çakmağımız çalışmıyor, odunlarımız sırılsıklam fakat ateş yakmamız gerekiyor. Ateş nasıl yakabiliriz? Biraz bunları konuşalım. Size birkaç ürün göstereyim mesela doğadan. Şimdi mesela şunlar, yakından bunları biraz sonra inceleyerek yakacağız arkadaşlar. Özellikle dağ kavaklarında böyle püskül şeklinde olan yosunlar, ağaç yosunları. Şimdi bu doğada bulabileceğimiz bir üründü bu yosun. İkincisi ise aslında böyle doğaya çıkarken, kampa giderken daha öncesinde hazırlık yaparak elde edebileceğimiz fire starter'lar da var. Bunları evde çok rahat yapabilirsiniz. Şimdi şu jeli deneyeceğiz biraz sonra. Bu jelin içeriğini bal mumunu eritiyorsunuz. Benmarin usulüyle eriyor. Ve sonrasında içine bitkisel yağlar koyuyorsunuz. Hangi yağları koyabilirsiniz? Ben zeytinyağı koyuyorum. Keten tohumu yağı koyuyorum ve kantaron yağı da koyuyorum. Aslında bu dünyada bu jeli yaparken veya hazır fire starter'ları hazırlarken vazelin de koyuyorlar. Fakat vazelin aslında bir petrol ürünü ve sağlıklı bir ürün değil. Buna vazelin koyduğumuz durumda bunu sadece fire starter olarak kullanabiliriz. Ama vazelin koymuyorsak ki koymaya bence gerek de yok ve ekstra bir petrolünü içine koymaya gerek yok. Çünkü bitkisel yağlarda yanıcı özelliğe sahiptir ve bitkisel yağlarla bu jeli hazırladığımızda nasıl bir fire starter elde edebiliriz biraz sonra göreceğiz. Şimdi diyelim ben buna vazelin koymadım. Sadece doğal ve bitkisel ürünlerle bunu hazırladım bu fire starter'ı. Bu fire starter'ı ayrıca ne için kullanabiliriz? Mesela soğukta kaldık, ellerimiz çatlıyor. Bunun çok güzel bir kremdir, doğal bir krem. Bunu vücudunuza sürebilirsiniz. Bu jeli yediğiniz zaman sağlığınıza bir zararı olmaz. Çünkü bal mumu ve bitkisel yağlar var sadece içinde. Yani çok zor durumda kaldınız, bunu yiyebilirsiniz. Krem olarak kullanabilirsiniz ve fire starter olarak da kullanabilirsiniz ki aslında doğal ahşap oymacılığında bu cila olarak da kullanılabiliyor. Mesela bir kuksa yaptınız ve kuksanın cilasını yapmak istiyorsunuz. Kimyasal cilalarla bu kuksayı cilaladığınızda e, sonuçta üzerinde kimyasal bir katman olacak. Hani bir kuksa yaptım, doğaya gidiyorum. Evet, doğada özgürüm ve ne kadar güzel temiz hava diyoruz ama kimyasal bir kuksayla da çay veya kahve içmeyi ben çok doğru bulmuyorum. O yüzden bu jeli kuksanızı belirli periyotlarla cila olarak cilalarsanız kuksanız da içine su emmeyecek ve doğal bir cilaya sahip olacak ve daha uzun yıllar bu kuksanızı kullanabilirsiniz. Son göstereceğim ürün ise Türkiye'de az var ama bazı yerlerde var. Aslında biraz önce gösterdiğim jelin daha kimyasal metotlarla üretildiği ve şu şekilde halatların bu kimyasalları emdirildiği fire starter'lar var. Bunlar da ıslandığı zaman vesaire e, yine sıkıntı oluşturmuyor ve güzel bir fire starter olarak kullanılabilir. Ama ben hani para verip bunu almak yerine kendi fire starter'ınızı biraz önce gösterdiğim şeyi yapmanızı öneririm. Hadi bakalım fire starter'lar nasıl çalışıyor? Onu bir inceleyelim. Arkadaşlar fire starter'larımızı tek tek denemeye başlayalım. Bu ağaçlardaki yosun, kuru yosunlar. Öncesinde magnezyum çubuğumuzdan biraz üzerine parça atıyoruz.
İkinci ateş başlatıcımız ise kimyasal ürünlerle yapılmış hazır survival ekipman satan yerlerden alabileceğimiz bir fire starter. Bu kimyasal bir solüsyona bu halatın batırılmasıyla yapıyor. Buradaki mantık şu. Buradaki demir çubuk bu halatın üzerinde hareket ediyor ve bu fire starter'ı yaktığımız zaman söndürmek istediğimizde halatı geri çekiyoruz ve sönüyor. Hadi birlikte yakalım. Üzerine biraz magnezyum tozu. Evet. Ateş başlatıcımız başladı. Bu çok uzun süre yanabilen, çok zorlu şartlarda ıslak odunları bile yavaş yavaş kurutarak ateş yakmanı sağlayacak bir fire starter. Şimdi üçüncü fire starter'ımızı deneyelim. Bu da bizim kendimizin evde yaptığı, basit yollarla yapılan doğal bir fire starter. Dediğim gibi bunu ahşap cilalamak için kullanabilirsiniz. Ellerinize krem olarak kullanabilirsiniz. Ve fire starter olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi önce bunu bir ıslatalım bakalım. Bir parçasını alalım, hepsini kullanmayalım. Evet. Bıçağımızın ucuyla biraz tiftikledik. Magnezyum tozumuzu serpiyoruz. Hatta magnezyum tozumuzu serperken yandı arkadaşlar. Hafif yandı, söndü. Biraz toz serpelim. Yaklaşık 7-8 dakika yanar böyle. Hatta bunun üzerine çok zor durumda kaldığınızda bir ufak bir tencere koyup su bile kaynatabilirsiniz.